Merhabalar efendim, hepiniz hoş geldiniz. Çok teşekkür ederek başlamak istiyorum desteklerinizden ve katkılarınızdan dolayı. Ve efendim önümüz Cumhuriyet Bayramı. Ben tüm ulusun, tüm Türk milletinin Cumhuriyet Bayramı'nı en içten, en kalbi duygularımızla kutluyoruz. Ve bugün yine kadın ve aile kapsamında gündemde de çok yoğun şekilde yer alan 6284 sayılı yasayı konuşalım istiyorum. Bu yasa kapsamında özellikle de 8. madde çok dikkat çekiyor. Nedir bu yasa? Neden uygulatılsın diye diretiliyor? Neden muhafazakar kesim uygulatılmasın diye diretiliyor? Biraz bunu irdeleyelim. Yalnız ben gerçekten konunun detayını, derinini, ruhunu anlayan insanların çok az olduğunu görüyorum ve amacımız da orayı aydınlatmak, oraya ışık tutmak ve orayı açmak. Peki nedir 6284 sayılı yasa? Yine İstanbul Sözleşmesi kapsamında çıkartıldı. Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından oy çokluğu ile kabul edilerek 20 Mart 2012'de resmi gazetede yayımlanarak uygulamaya alınan yasadır. 6284 sayılı yasa. Ne var bu yasada? Yasa şiddet gören ya da bu yönde bir tehdit altında bulunan kadın, çocuk, aile bireyleri ve tek taraflı ısrarlı takip mağdurlarının korunması ve bu kişileri hedef alan şiddetin önlenmesi için alınacak önlemleri düzenliyor. Bu düzenleme kapsamında 6284 sayılı yasa uyarınca şiddet uygulayan eşin konuttan çıkartılarak uzak tutulmasına, konutun şiddet gören eşe bırakılması anlamına geliyor. Şiddet uygulayan eşi uzaklaştırma kararı en fazla 6 ay için uygulanabiliyor. İlk etapta 3 ay bir uzaklaştırma alıyor. Daha sonra talep edilirse ikinci 3 aylık dilime uzatılarak 6 aya tamamlanıyor. Dikkat edin buraya, 6 ay sonra şiddet uygulayan koca geri geliyor. Koca, yani burası kritik. Burada yasa cinsiyet belirtmiyor. Aile bireylerinden şiddet gören, şiddet uygulayan ifadesi kullanılıyor. Yalnız kadının erkeğe fiziksel gücü yetmeyeceğine göre burada şiddet gören, hani psikolojik şiddeti ayırıyorum, psikolojik şiddet de var içerisinde. Yalnız burada şiddet gören, fiziksel şiddet gören genelde kadın oluyor. Şiddeti uygulayan da erkek oluyor. Fiziksel şiddete maruz kalan genelde kadın oluyor. Evden uzaklaştırılan da maalesef erkek oluyor bu süreçte. Bu yasanın içerisinde sadece fiziksel şiddet yok. Bahsettiğim gibi psikolojik şiddet de var. Nafaka da var. Özellikle bu yasanın içerisinde ayrıca da konuşacağız. Nafaka da bu yasa kapsamı içerisinde kısmen değerlendiriliyor ama buna dikkat edin. Kısmen diyorum. Çünkü nafaka ayrıca uygulanan bir yasa. Kısmen burada da uygulanıyor. Çünkü evden uzaklaştırma kararı alan erkek aynı zamanda evin ihtiyaçlarını, giderlerini, nafakasını da karşılamak zorunda ve kazanmak zorunda. Bir dönem 2015 tarihiydi, biraz hafızamızı güçlendirelim, zorlayalım. Şiddet uygulayan eşi sadece evden uzaklaştırmayla kalmayıp kelepçe takalım denmişti. Elektronik kelepçe uygulaması başlatılmıştı bu yasa kapsamında. Bu 6284 sayılı yasa kapsamında. Özellikle İzmir ve Ankara pilot bölgeleri olarak seçilerek 3 erkeğe elektronik kelepçe takılmıştı. Sevgililerine, eşlerine şiddet uygulayacakları düşüncesiyle böyle bir uygulama başlatılmıştı. Çok da işe yaramamıştı efendim, işin açıkçası. Şimdi efendim, yani işe yaramayacağı da bazen bariz belli oluyor. Yani bazen böyle sinirlenerek takip ediyorum, bazen gülerek takip ediyorum. Yani böyle hatalar yapılabilir mi? Bu ne? Yani
gerçekten hani bazen üzülerek de izliyorum. Espri de yapılması gereken durumlar. Maalesef Türkiye'de yaşıyoruz. Başka bir ülkede yaşayamam dediğim durumlarla da maalesef ki karşılaşıyorum. Elektronik kelepçe nedir yani şimdi? Olmaz, yetmez elektronik kelepçe takalım. Yetmez evden uzaklaştırma yapalım. Yetmez prangalar vuralım. Prangalar takalım. Kafese koyalım, asalım, keselim, onu yapalım. Bunu yapalım efendim. Bu doğru bir bakış açısı değil. Çözüm odaklı bir bakış açısı değil. Bakın bu bakış açısı hayatı boyunca bir erkek tarafından sevilmemiş, sevgi görmemiş kadının bakış açısıdır. Ki bu yasaları e, özellikle direten ve dayatan mecliste kadınlar olduğu için çoğunlukta ona dehşetle bakıyorum zaten. Bu biraz da işte hayatı boyunca bir erkek tarafından sevilmemiş, sevginin ne olduğunu görmemiş kadın bakış açısıdır aslında. Bu distopik, sert kadın bakış açısı. Biz muhtaç varlıklarız. Kadın erkek sevgisine muhtaçtır. Muhtaç yaratılmıştır. Aynı şekilde erkek de kadın sevgisine muhtaçtır, muhtaç yaratılmıştır. Bir kadını babası sever, eşi sever, kardeşi, abisi olur bu sevgiyi veren erkek. Tabii ki farklı farklıdır. Yalnız temelde sevgi önemlidir burada. Aynı şekilde erkek için de bu durum geçerlidir. Yani annesi olur, annesi ona sevgi verir, ablası sever, kız kardeşi sever, halası sever, teyzesi sever. Burada bir sevgi büyür o erkeğin içerisinde çocukluktan itibaren. O sevgiyi görmeyen, o sevgisiz büyüyen kişiler aman ya Rabbim, sevgisizlik şiddet doğurur. Böyle bir yayınımız da var. Aman ya Rabbim, o kadar tehlikeli olur. Çünkü biz dediğim gibi muhtaç varlıklarız. Karşı cinsin sevgisine muhtaç yaratılmış, var edilmiş, doğada e, var olmuş da diyebilirsiniz buna. Varlıklarız. Bir kadının erkek sevgisine, bir erkeğin de kadın sevgisine temelde ihtiyacı vardır. Biz dünyaya birbirimizi tamamlamak için geldik. Kadın erkeği tamamlayandır, erkek kadını tamamlayandır. Yani biri olmadan diğeri eksiktir, diğeri olmadan da öteki eksiktir. Eksiyiz. Bu eksikliğimizi fark etmek zorundayız. Ben kendime yeterim, yaparım, ederim bakış açısı bana doğru bir bakış açısı gelmiyor. Yakalım, yok edelim, yıkalım bakış açısı da maalesef ki sorunu çözmüyor göründüğü üzere. Kelepçe takalım, elektronik kelepçe takalım, evden uzaklaştıralım, şunu yapalım, bunu yapalım. Sorunu çözmüyor, aksine büyütüyor maalesef. 2012 yılından beri bu yasa uygulanıyor efendim. Öyle dedikleri gibi, iddia ettikleri gibi uygulanmıyor. Fiilen ve etkin şekilde uygulanmıyor dediklerine bakmayın. Bu bir algı operasyonudur. Şu anda bu yasa aksine en sert, en katı haliyle uygulanıyor. Emniyet ve savcılık kayıtlarına bakılabilir. Kayıtlarda incelenebilir. Uygulandığı kayıtlarda açık ve net bir şekilde de görülüyor. Ağır şekilde uygulandığı için zaten kadın ölümleri bu kadar arttı. Kadınlar aşırı bir şekilde baskı altındalar. Dikkat edin, şiddet görüyorlar, baskı altındalar ve e, ağır ölümlerle karşılaşıyoruz. Ağır travmatik ölümlerle karşılaşıyoruz. Özellikle 2534 kadının son 10 yılda öldürülen 2534 kadının 1113'ünün faili eski kocası veya kocası. Yasa yürürlüğe girdikten sonra ciddi artış gösterdiğini de buradan görmüş oluyoruz.
kadın ölümlerinin. Şöyle bir iddia geliştiriyorlar. İşte 2000 yani daha öncesinde basın bu kadar yaygın değildi. Bu olaylar basına çok yansımadığı için görünmüyordu. Kadın ölümleri zaten çok fazlaydı. Hatta bu yasalar düşürdüğünü falan da iddia ediyorlar. O öyle değil. Maalesef ki öyle değil. 2000 öncesi ve 2000 sonrası kadın videomuzda da bunu detaylı anlattık. Kadın ve toplum, daha doğrusu toplum bu kadar zıvanadan çıkartılmamıştı daha öncesine baktığımızda. Bugün toplumda da ciddi bir psikolojik travma hali var, onu da görmek lazım. Ama bu yasalar ilaveten bu psikolojik depresyonda olan toplumun üzerine tuz biber oldular ve kadın ölümlerini arttırdılar. Ve iddialıyım bu konuda, bu tespitimde iddialıyım aslında. Devlet sertleştikçe, kanunlar sertleştikçe erkek de kadına karşı sertleşecek. Daha ciddi şekilde sert bir tutum izleyecektir. Ne kadar bir şeyi katı hale getirirseniz o kadar etkisi, darbe etkisi artacaktır. Kadına karşı erkek sertleşiyor. Çünkü kanunlar da erkeğe karşı aşırı şekilde, haksız şekilde sertleştiği için erkek de kadına karşı sertleşiyor. Çünkü bakın dikkat edin buna. Öldürmeyi kafasına koymuş adam. Müebbet hapis yatmayı, kendini öldürmeyi göze alan kocayı bu uygulamalar ile durduramayız. Bu mümkün değil. Sanıldığı kadar da kolay değil bu uygulamalarla durdurmamız. Anlık bir konu bu. Bakın, kolluk kuvvetlerinin 10 saniye gecikmesi bir canımıza mal oluyor. Ve bir canımız daha orada gidiyor. Düşünün, her bir kolluk kuvveti, her bir polis mensubumuz, kolluk kuvvetimiz bir kadın daha ölmesin, bir kişi daha katil olmasın diye özel çaba harcıyor. Bu en son yaşadığımız örnek. Polis kadını kurtarmak için balkondan girerken şehit düşmüştü. Nereye kadar böyle gideceğiz? Nereye kadar böyle devam edebiliriz? Nereye kadar yetişebiliriz efendim? Kadın son anda kolluk kuvvetlerine haber verecek, polise haber verecek ve onlar da yetişecek. Çözüm bu değil efendim. Bakın, bizim öldürmeye nasıl geldi bu iş kısmına bakmamız lazım. Oraya bakmazsak kadınımız öldürülmeye devam edecek. Her gün acımız tazelenecek. Nasıl geldi bu iş buraya? Bu iş öldürmeye nasıl geldi? Yani bir adam ne oluyor da karısını öldürme noktasına geliyor? Severek aldın sen bunu. Ne oldu? Bir kusuru mu var? Ne kusuru, öldürmelik elbette değil. Ama ne var yani oradaki o psikoloji, o ruh hali, o derinde ne var? Bizim onu görmemiz lazım. Mesela örneğin kadının beyanı esastır kapsamındaki kadının beyanı esastır, erkeğin evden uzaklaştırılması, nafaka paket halinde sunuldu bize. Paket program halinde sunuldu. Biz aldık hepsini. İçimizdeki Avrupa seviciler hemen atladı tabii. Aldık, kabul ettik. Kadının beyanı esastır uygulaması kapsamında, o da ayrı bir konu başlığı, ondan da bahsettim. Kadın savcılığa gidiyor, dilekçe veriyor. Dilekçe verdiğinde savcı bunu araştırma gereği duymuyor. Beyan esası var çünkü, lüzum görmüyor araştırmaya. Yasayı uyguluyor direkt. 6284 sayılı yasayı uyguluyor. Erkeğe eve girmeyi, çocuklarını görmeyi, hatta kadının yakınlarında e, dahil aile bireyleri diyelim, annesi, ablası vesaire, kim varsa karısı ve onlara kilometre bazlı yaklaşmayı yasaklıyor. Şimdi adam derdini anlatamıyor. Derdini anlatacak bir muhatap ve olayı açıklayacak bir mecra bulamıyor. Savcıya gidiyor, derdini anlatamıyor. Karısı zaten halden anlayan biri değil. Kimseye derdini anlatamıyor. Karısına karşı bilenmeye başlıyor. Bakın, dikkat edin buraya.
kocayı evden uzaklaştırma kararı aldırıp dostunu eve alan kadın vakalarını da inceledim bu süreçte. Dikkat edin buraya. Burası da kritik. Evden uzaklaştırılma kararı alan erkek nereye gideceğim diye düşünmeye başlıyor diyor. Bugün en kötü şartlarda bir otelin geceliği 300 civarı, 300 TL civarı vardır diye düşünüyorum. Adam otele gidiyor. Asgari ücret zaten belli, 5500 civarında. 10 gün kalsa bu 3000 lira para yapıyor. Bu arada da evine bakmak zorunda. Evinin nafakasını kazanıp getirmek zorunda. Ve süreli uzaklaştırma 3 ay uygulanıyor. 3 ay sonra bu adam geri gelecek. Ve dikkat edin buna, bilenmiş geri gelecek karısına karşı. Geri geldiğinde bu adam 3 ay sonra geri geldiğinde şiddetin dozu bu defa 2 katına çıkmaya başlıyor. Çıkıyor da zaten bu sürede karı koca ilişkisi de sekteye uğramış oluyor. Oturulmuş karı koca arasını nasıl açarız diye düşünülmüş bir yasa gibi. Eşine karşı şiddet uygulayan kocayı cezalandıralım derken kadını mağdur ediyoruz, çocukları mağdur ediyoruz, aileyi mağdur ediyoruz. İlaveten nikahı altında, kocasının nikahı altında sevgilisiyle dost hayatı yaşamak isteyen kadınlara da alan açıyoruz, zemin hazırlamış oluyoruz. Böyle bir ortamda da çocuk büyütmelerini istiyoruz. Çocuklar bir taraftan böyle bir ortam içerisinde büyüyorlar. Baba nerede? 3 ay uzaklaştırıldı. Sebep? Çocuklar her şeyin idrakinde ve farkında. En çok etkilenen de maalesef onlar oluyor. Daha vahimi efendim, bir evlilik kurumu, müessesesi içerisinde erkeği kusurundan dolayı 3 ay evinden, çocuklarından uzaklaştırmak o evliliği bitirmek demektir. Üstelik de bunu devlet eliyle yapmak daha büyük bir tehlike. Bakın dikkat edin buna efendim, devlet bu yasayla resmi olarak karı kocanın arasına giriyor. Bunun adı teknik olarak karı koca arasına girmektir. Başka bir isim bulamayız buna ve artık o evlilikten kimseye hayır gelmez efendim. Boşayın gitsin. Eskiden kadın kocasının bir kusurundan dolayı baba evine gittiğinde genelde en fazla 3 gün duruyordu. Yani 3 gün durabiliyordu. Kıza nasihat ediliyordu. Ya şiddet görmeme kısmından bahsediyor. Şiddet başka bir şey. Bir kusuru vardır kocanın. Hani bir hata yapmıştır, bir eksik yapmıştır. Ondan dolayı baba evine giden kız 3 gün falan duruyordu. İşte orada nasihat ediliyordu kıza. Bu arada da kocaya aynı şekilde nasihat ediliyordu. Kusurunu düzelt, git karını al. Genç kadındır, aklı kayar, gönlü kayar, biri aklını çeler, insan halidir, kandırılır. Git karına sahip çık deniliyordu. Bugün geldiğimiz noktada kanun eliyle yuvalarını yıkıyoruz. Bu nasıl bir şey? Düzeltmemiz gereken yerde erkeği evden uzaklaştırarak bir terbiye mekanizması geliştiremeyiz, oluşturamayız. Yani bir erkeği evden 3 ay uzaklaştırarak onu terbiye edemeyiz. Edemeyeceğimiz gibi de erkeği kadına karşı daha da bilenmiş bir şekilde geri dönmesine vesile olmuş oluyoruz. Adam zaten düstursuz bir adam. Düsturlu bir adam olsa karısını zaten dövmez. Böyle bir adamı evden uzaklaştırmak karısına karşı bilenmesi demek. Bu yasa açık ve aleni bir şekilde erkeği kadına karşı kışkırtıyor.
evden uzaklaştırılan adam nereye gideceğim diye düşünüyor. Baba evine gidemiyor. Abilerinden, kardeşlerinden utanıyor. Orada da bir utanma duygusu da karışık bir durum var. Yani ne oldu da evden uzaklaş, yani evden uzaklaş, neden geldin sorusu da var. Bu erkek için çok kolay değil. Kadın kapıyı çarpıp annesinin babasının evine gider ama erkek o kadar rahat ve kolay gidemez. Ve erkeği evden uzaklaştırılan adam bir süre sonra farklı yönlere de eğilim göstermeye başlıyor. Otel fiyatları belli ortada. Nereye gideceğini düşünen adam içki, alkol, uyuşturucu, bunlardan fayda bulmaya çalışıyor bir süre sonra. Tehlikeli maddelere bulaşmaya başlıyor. Ve bakın, ben iddialıyım, bu yasadan dönülmezse yakında biz erkek sığınma evleri de görürüz. Çünkü yani sığınma, barınma bir insani hak. Evden uzaklaştırılan adam bir yerde kalacak, bir yerde yaşayacak. Bu insani hakkı böyle toparlamaya çalışacaklar. Çünkü temel odaklı değiliz. Günü kurtarma çözümleriyle uğraşıyoruz. Temeline inmemiz lazım, işin derununa inmemiz lazım ki sorunu ancak o zaman çözelim. Gidecek yeri olmayan adam birçok uyuşturucu, birçok tuzağa düşebiliyor. Uyuşturucu madde bağımlısı hale gelen insanlarla da karşılaştım. Gidecek yeri olmayan adam, derdini anlatacak bir mecra, bir alan bulamayan adam bu sefer karısına karşı bilenmeye başlıyor. Beni bu hale sen getirdin, beni bu duruma sen düşürdün, beni sen rezil ettin, başımı öne eğdin, el aleme beni rezil ettin diyerek bilenmeye başlıyor. Kışkırtmaya başlıyor kendisini, karısına karşı bir kışkırtma durumu oluşuyor. Bilendi. Aldığı alkolün ve uyuşturucu maddenin de etkisiyle uzaklaştırma kararı biter bitmez eline silahı alıyor, kadının kapısına dayanıyor ve karısını başka bir adamla basan vakalara da rastladım. Oracıkta hem karısını, hem karısının dostunu, hem kendisini öldürebiliyor. Aynı şekilde, benzer şekilde sadece karısını ve kendisini öldürebiliyor. Sadece karısını öldürebiliyor. Bazen bunu çocuklarının gözünün önünde yapıyor. İşte efendim, bu yasa kadına karşı şiddeti önlemek yerine arttırıyor. Dikkat edin buna. Arttırıyor. Oracıkta karısını öldürüyor efendim. Kendisini de öldürüyor. Oracıkta. Yasanın sert ve ağır biçimde uygulanmasının sonucu kadın cinayeti. Amaç kadın cinayetlerini önlemek. Bu ne pehriz, bu ne lahana turşusu diye sorarlar adama. Böyle mi engelleyeceğiz erkeğin karısını öldürmesini, kadın cinayetlerini bu şekilde mi engelleyeceğiz? Bu yasa kadın cinayetlerini önlemek yerine arttırıyor. İddialıyım bu konuda. Baştan aşağı bu yasa eksik, yarım, topal bir yasadır. Çözüm odaklı değildir. Bu hatadan en acilinden dönülmelidir. Aksi takdirde çok ölüm daha olur. Hatta kıyım olur efendim, bakın. Kadın kıyımı olur ve bu bir çözüm getirmeyecek bu yasa. Erkeğin evden 3 ay uzaklaştırılması bir çözüm getirmeyecek. Bu ancak ve ancak sevgilisiyle dost hayatı yaşamak isteyen, özgür olmak isteyen kadınlara alan açacak bir yasadır. Bizim toplumumuzda zaten karısını döven adamın bir düsturu olmadığı için düstursuz bir adama bu yasayı dayatırsanız
kadını kendi elimizle öldürtmüş oluruz. Çözüm farklı, sorun farklı, çözüm de farklı. Çözüm bu değil efendim. Çözüm eee, konularımızı da ayrıca sıralayacağız, anlatacağız. Nasıl, ne şekilde ve nasıl yapılması gerektiğini de anlatacağız efendim. Dolayısıyla bir yanlışı başka bir yanlışla temizlemeye gücümüz yetmez, yapamayız. Bu çok tehlikeli boyutlara varan bir durum haline gelmeye başladı ve artık bu ciddi bir konu efendim. Başımızı önümüze yaslayıp düşünmemiz lazım. Öyle lafla peynir gemisi yürümüyor. Uygulamayla peynir gemisi yürümüyor. Ölen bir kadın, bir canımız daha toprağa giriyor. Biri daha katil oluyor. Dolayısıyla hiçbir çocuk katil doğmaz. İşin özüne, derinine inmeksek çözüm üretemeyiz efendim. Çözümleri de konuşmaya devam edeceğiz. Bizimle kalın, hoş kalın, hoşça kalın, esen kalın efendim.